Merhaba arkadaşlar. Bu derste Revo Uninstaller Pro isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve normal bir şekilde kuralım. Ve programı kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Programları kaldırıp silmek ve zaten silinmiş programların kalıntılarını kaldırmak için gelişmiş bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Programı açtığımızda başlık bölümünde etkinleştirilmemiş sürüm kalan gün sayısını belirtiyor. Sağ bölümde yine kırmızı renkte etkinleştirme yazdığını görüyoruz. Bu linke tıkladığımızda ve herhangi bir isim ve anahtar yazıp etkinleştir dediğimizde bize hatalı seyir numarası olduğunu belirten bir ekran geliyor. Ayrıca yine ayarlar bölümünde kayıt linkinin olduğunu ve hakkında bölümünde etkinleştirilmemiş sürüm metninin yer aldığını görüyoruz. Son olarak programı kapatınca bir neg ekranı geliyor ve bu ekranda yine kalan gün sayısını bize gösteriyor. Şimdi tarihi 1-2 ay sonrasına ayarlayalım. Ve programı tekrar çalıştıralım. Artık program açılmıyor ve bizden aktivasyon işlemini yapmamızı bekliyor. Yine herhangi bir isim ve anahtar girip etkinleştir dediğimizde bize seyir numarasının hatalı olduğunu söylüyor. Şimdi önce bu neg ekranını kaldırmalıyız. Öncelikle programın kurulu olduğu dizine gidelim ve programın ana dosyasını DIE ile açalım. C++ ile derlenmiş 64 bitlik bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Bu program ve benzeri türden yazılımlar için uygulayabileceğiniz basit bir teknik ile ilerleyelim. Önce x64 debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında dosya aç deyip programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim. Ardından Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçelim. Sonrasında Tracing, prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyelim. Ve gördüğünüz gibi bu call çağrısında durdu. Ve aktivasyon ekranı geldi. Demek ki aktivasyon ekranı bu call çağrısı içerisinde. Şimdi öncelikle bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip F9 ile bu breakpoint satırına gidelim. Sonrasında bu breakpoint'i kaldıralım ve
F7 ile fonksiyon içerisine girip fonksiyonu inceleyelim. Şimdi bu fonksiyon içerisinde nerede aktivasyon ekranı geliyor onu bulalım. Yine tracing prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyoruz. Ve bu satırda durdu. Şimdi yine bu call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip F9 ile breakpoint satırına gidelim. Aynı şekilde yine bu breakpoint'i kaldıralım ve F7 ile bu call çağrısı içerisine girelim. Şimdi yine bu fonksiyon içerisinde nerede aktivasyon ekranı geliyor onu bulalım. Yine tracing ve prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyelim. Yine bu satıra bir breakpoint ekleyelim ve tekrardan debugger'ı restart edip F9 ile breakpoint satırına gidelim. Aynı şekilde breakpoint'i kaldırıp F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Şimdi yine bu fonksiyon içerisinde nerede aktivasyon ekranı geliyor onu bulalım ve izlemeye devam edelim. Yine buradaki call çağrısında durdu ve aktivasyon ekranı geldi. Şimdi tekrardan restart edip F9 ile breakpoint satırına gidelim. Şimdi bu call çağrısı üzerinde 3 ayrı atlama satırı olduğunu görüyoruz. Bunlardan birini kullanarak aktivasyon ekranını çağıran bu call çağrısını atlamayı deneyebiliriz. Buradaki atlama satırını kullanarak aktivasyon ekranını çağıran bu call çağrısını atlamayı deneyebiliriz. Bu satıra bir açıklama ekleyelim. Fakat buradaki renklerden gördüğünüz üzere bu iki satıra program hiç gelmiyor. Bunun için hemen üzerindeki atlama satırını da reverse edip devam etmesini sağlamalıyız. Bu satıra bir açıklama ekleyelim ve nope diyelim. Ve düzenlemeye başlayalım. Önce buraya bir breakpoint ekleyelim ve programı bu satıra getirelim. Restart edip F9 tuşlayalım. Bu satıra sağa tıklayıp binary nope ile doldur diyoruz. Sonrasında bu satıra tıklayıp düzenleyip bunu da jmp yapıp tamam diyelim. Ve sonrasında F8 ile satır satır ilerleyelim. Program açıldı. Bu haliyle kayıt işlemini gerçekleştirelim. Debugger'ı kapatalım.
Şimdi düzenlediğimiz egzeyi açalım. Ve açılışta gelen aktivasyon ekranı artık gelmiyor. Programın üst başlık bölümünde etkinleştirilmiş metni yer alıyor. Yine sağ bölümde kırmızı renkteki etkinleştirme metni artık yok. Ayarlar bölümünde daha önce olmayan lisansı etkisizleştir seçeneği gelmiş. Bu haliyle yazılımın aktivasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Sadece hakkında bölümünde bir tarafta etkinleştirilmemiş sürüm metninin yer aldığını görüyoruz. Şimdi bu hakkında bölümdeki metin için ayrıca derin analiz yapmaya gerek yok. Basitçe şöyle yapabiliriz. Resource programını çalıştıralım. Ve düzenlediğimiz son dosyayı açalım. Diyaloglar bölümünden hakkında penceresine gidelim. Burası. Hakkında penceresinde görünmesini istemediğimiz satırların sondan ikinci bölümlerini 0 yapalım. Sonra buraya yeni bir satır ekleyelim. Ve kayıt ismini yazalım. Konumunu da karşısı yapalım. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Ve programı çalıştıralım. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.